Herkese tekrardan merhaba. Bugün hep birlikte sizlerle birkaç tane sıkıntılı konuyu ele alacağız. Milyon dolarlık bir soru var. Nereden giriş yapacağım? Şimdi bu soru doğru bir soru, önemli bir soru. Entry point belirlemek, giriş noktası belirlemek tabii ki bizim oyun planımızın içerisinde olması gereken konulardan bir tanesi. Fakat iki önemli soru daha var. Bu trade'i nasıl yöneteceğim ve nasıl çıkış yapacağım? Çıkış planınız nedir? İnsanların %99'u araştırma ve giriş konusuna odaklanıyor. İnsanların sadece %1'i trade yönetimi ve çıkış planına odaklanıyor. Şimdi hepimiz de neyi trade edeceğiz? Hangi pariteyi trade edeceğiz? Bitcoin mi trade edeceğiz? Ya da ne bileyim stock markette mi trade edeceğiz? Neyi trade edeceğiz? Araştırma konusunda iyiyiz. Giriş noktası belirleme konusunda da iyiyiz. Aramızda birçok güzel giriş yapan insan var. Peki istikrarlı başarıyı yakalayabiliyorlar mı? Sebep ne? Çünkü bu ikisine önem vermedikleri için. Yani enerjimizin bence %50'sini buraya veriyorsak kalan %50'sini de buraya vermemiz gerekiyor. Trade management ve exit plan. Bu ikisi olmazsa bu iş olmayacak. Fark yaratacağımız yer burası. Örneğin ben kendimi çok iyi bir trader olarak tanımlamıyorum. Ben çok iyi bir risk yönetim uzmanıyım. Bunları nasıl kullanacağız? Trade'lere nasıl müdahale edebiliriz? Onları başlıklar halinde yazalım ve ardından birkaç uygulama yapalım. İşlemdeyken işleme nasıl müdahale edebiliriz? Gerektiği durumlarda nasıl müdahaleler yapabiliriz? Pozisyon küçültebiliriz. Pozisyon büyütebiliriz. Stopumuzu ilerletebiliriz. Pozisyonu kapatabiliriz. Gerektiğinde bunların hepsini uygulayabiliyor olmamız lazım. Şimdi bunları nasıl uygulayacağımızla alakalı birkaç uygulama yapıp daha derinle inelim biraz daha konunun. Şöyle bir yerden bir giriş yaptık. Bir stop mesafesi belirledik. Stop seviyesi belirledik. Bir de kar al seviyesi belirledik. Peki biz bu kar al seviyesini neden buraya koyuyoruz? Yani bu kar al seviyesini koymamızın amacı ne? Biz diyoruz ki bu grafik şuradan başlayacak. Bu tarafa kadar gidecek. En fazla gidebileceği yer burası. Ben buraya take profit koyayım. Bu eğer buradan buraya giderse buradan maksimum karımı alayım. Daha sonrasını öngöremiyorum. Daha sonrasında nereye gideceğini bilmiyorum. Bilmediğim için bu kar al seviyesini buraya koyuyorum. Peki her zaman buraya gidecek mi? Yani işleme girdikten sonra bunu böyle kendi haline bırakmak doğru mu? Burada olan hareketlerin hiçbir anlamı yok mu bizim için? Bunu böyle uygularsak bu sistem işler mi? İşlemeyecek. Burada yapacaklarımız, burada vereceğimiz kararlar fark yaratacak olan kararlar. Burada vereceğimiz kararlar bize parayı kazandıracak olan kararlar. Nereden giriş yaptığımız, nerede çıkacağımız, tabii ki bunların her biri oyun planının bir parçası ve bizde olması gereken donanımlar. Ama daha işimiz bitmiyor. Daha işimiz aslında yeni başlıyor. Zor kısmı burası çünkü. İnsanların yapamadığı yer burası. Şimdi hep birlikte birkaç tane senaryo yazalım, onun üzerine konuşalım. Örneğin grafik şuradan şöyle başladı. Hızlı bir şekilde gidiyor. Giderken geldi buradan. Tamam böyle bir şey yok. Grafik biz işleme girdikten sonra şöyle bir hareket yapmış olsun. Şimdi girdiğimiz andan itibaren ilk impuls oluştu. Bu tip impulsların oluşmasını seviyoruz biz işleme girdikten sonra. Bu iyiye bir işaret. Belli bir momentumu var bu hareketin. Şu anda onu gözlemleyebiliyorum. Sonrasında ikinci yaptığı hareket yine bir impuls yapıyor. Yine bir geri çekilmenin içerisinde şu anda. Şimdi şu ilk impulsa bir dikkat edelim. Şu impuls hareketini yaptıktan sonra şuradaki geri çekilme yüzde kaç? Yani yaklaşık olarak %40, %50 civarlarında diyebiliriz. Peki ikinci impuls hareketine bakalım şu anda. İkinci impuls hareketinde yine geri çekilme var. Bu sefer geri çekilme
50'lerde, %50'lerin biraz üstünde gibi duruyor şu seviye. Şimdi ben bu grafiğe baktığımda şunu anlıyorum. Evet, yukarı yönlü bir hareket var. Belli bir impulsla başlamış, belli bir momentuma sahip. Fakat ikinci yaptığı şu hareket artık momentumun yavaş yavaş azaldığını bana gösteriyor. Çünkü ilkinde gayet momentumlu bir hareket başladı ama ikincisinde momentumda azalma var. Evet, fiyat yükseliyor ama momentumu az. Momentum yoksa para yok. Bunu aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayalım. Girdiğiniz işlemde momentum yoksa para yok. İşlemdeyken şu iki soruya her zaman cevabım olması lazım. Şimdi ne yapacağım? Sonra ne yapacağım? Eğer bu sorulara cevabınız yoksa o işleme girmeyin. Eğer bu sorulara cevabınız yoksa o işlemde durmayın. Şimdi ne yapacağım? Sonra ne yapacağım? Şimdi böyle bir hareketin içerisindeyiz. Evet, ilerledi. Çok güzel gitti. Diyelim ki ben bu hareket esnasında stopumu break even noktasına çektim. Şu seviyeye çektim. Artık benim riskim kalmadı. Çok güzel. Benim riskim kalmadı ama henüz daha kar almış değilim. Cebime henüz herhangi bir şey koymadım. Yani bunun buraya gitmesi benim henüz daha kazanç sağladığım anlamına gelmiyor. Peki devam etti diyelim hareket. Şuradan şöyle geldi. Aha. Kötü. Yani şimdi aşağıya gelebilme ihtimali var. Gelecek mi bilmiyoruz. Gelmeyecek mi bilmiyoruz. Peki bekledik diyelim ki. Devamında şöyle bir hareket yaptı. Evet, artık bir komplikasyon oluştu burada. Bizim beklediğimiz momentum gelmedi. Artık bu pozisyon benim istediğim harekete, momentuma sahip değil. Peki ben böyle bir noktada ne yapabilirim? Bir, yapabileceklerimden bir tanesi. Bu stopumu ilerletebilirim. Stopumu şöyle bir seviyeye çekebilirim mesela. Bu benim yapabileceğim trade yönetimi sistemlerinden bir tanesi. Başka ne yapabilirim? Şöyle yapabilirim. Derim ki ben bu stopu ilerlettiğimde bu benim için güzel bir şey. Şöyle bir karı garanti altına aldım. Fakat şu anda pozisyon riski doğdu bana. Yapacağı ufacık bir hareketle, bir spike'la, bir şeyle beni burada stop edebilir. Bu pozisyon kapanabilir. Başka biri şunu uygulayabilir. Der ki bu noktadayken. Diyelim ki ben stopumu ilerletmeyeceğim. Benim pozisyonum zaten şu anda garantide. Yani herhangi bir kaybım yok. Benim burada bir lotluk işlemim vardı. Ben bunun 0.5'ini satacağım burada. 0.5'ini satacağım. 0.5'inin karını alacağım. Ve sonrasında kalan 0.5'ine hala da şans tanıyorum. Tekrardan momentum gelebilir diye. Bu da bir trade yönetimi şeklidir. Bir başkası der ki ben baştan bu planı yazarken eğer işte falanca seviyeye kadar momentum oluşmazsa, istediğim momentum gelmezse bu bölgede trade'i kapatacağım. Ama baştan yazılmış olması lazım. Şimdi ne yapacağım? Sonra ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım? Sonra ne yapacağım? Bu sorulara her zaman bir cevabımız olması lazım. Şimdi başka bir senaryo üzerinden konuşalım. Yine başka bir senaryodayız. Biz işleme girdik. İşleme girdikten sonra çok güzel bir impuls geldi. Güzel bir momentum geldi. Bakıyorum geri çekilmeye. Geri çekilme miktarı belki %10, %20'lerde. Ve bu hareket çok ciddi bir devam potansiyeli taşıyor şu anda. Peki ne yapabilirim? Şimdi buraya çok dikkat edelim. Şu seviyeyi kırdığında diyorum ki ben diyorum pozisyonumu büyüteceğim. Buradan bir lotluk pozisyon açmıştım. Diyorum ki bir lot daha alacağım. Şimdi ben bir lot daha aldığımda şu seviyedeyken bir lot daha aldığımda benim maliyetim bunun tam ortasına gelmiyor mu şuraya? Maliyet burada değil mi? Peki stopumu da ben burayı kırdıktan sonra şuraya ilerlettim. Geri dönerse benim bu kadar karım cepte değil mi? Şu kadar karım, maliyet buraya geldiği için şu seviyedeki karım cepte değil mi? Cepte. Peki ben şu anda risksiz
Bir lotluk daha işlem açmış olmadım mı? Evet. Peki ben bir lotluk işlem açtım. Bunu yeni bir işlem açıyormuş gibi düşünürseniz eğer stop mesafesiyle kar seviyesi uygun mu? Yani stop mesafesinden daha büyük mü? Büyük. Peki o zaman ben neden bir lotluk daha işlem açmayayım? Açabilirim. Yani yakalamışım bunu şu anda. Belki 5 tane de bir tane yakalıyorum. Öyle değil mi? Niye değerlendirmeyeyim bunu? Yani buna benzer şekilde trade yönetim stratejileri geliştirebiliriz. Bunu yapamayan, bunu beceremeyen bu işte başarılı olamayacak. Yani garanti veriyorum. Trade'leri yönetemeyen kişi kesinlikle başarılı olamayacak. Her zaman bir planımız olması lazım. Nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin de bir önemi yoktur. Burada gireceğim, burada çıkacağım. Trade etmek budur. Burada gir, burada çık, tekrar et. Burada gir, burada çık, tekrar et. Burada gir, burada çık, tekrar et. Twitter'da geçen bir tweet atmıştım. Dedim ki orada, girdiğiniz bir işlem, bir önceki girdiğiniz işleme benzemiyorsa, trade etmiyorsunuz, sadece deneme yapıyorsunuz. Ve olmayacak, çalışmayacak. Trade etmenin mantığında bu vardır. Hep aynı şeyi tekrar etmek. Hep aynı şeyi tekrar etmek. Bazen iyi gidecek, bazen kötü gidecek. Ve iyi giden pozisyonları bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Mutlaka. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese bol başarılı trade'ler diliyorum. Görüşmek üzere.